Evet arkadaşlar, çantamızın yapımına oval tabanına başlayacağız. Şimdi ben sayı dediğim gibi bu çantayı da ilk kez çalışıyorum. İlk kez çalıştığım için gelişi güzel yani yapıyorum. Hani daha önceden yapmadığım için belli bir sayısı yok. O yüzden yaparken şimdi Instagram'da paylaşınca yapımı gelecek mi diye soruyorlar. O yüzden ben de yaparken size çekmek istedim. Dediğim gibi daha önceden bu modeli torba çantada çalışmıştım. Bu da torba çanta gibi ama yuvarlak taban değil, oval taban üzerine kurulmuş bir torba çanta olacak. O yüzden tabanımın biraz tombul olmasını istiyorum. Yani hani dar uzun bir taban değil, biraz daha tombul bir taban olmasını istiyorum. Bunun için de şöyle bir hesaplama yapacağım arkadaşlar. Öncelikle ürünlerimi tanıtayım. 3,5 milim tığ kullanıyorum arkadaşlar. Malzemelerde de şöyle 2 tane ilmek belirleyicimiz var. Tabi bunlar yoksa evde normal metal kancalarımız oluyor. Herkesin evinde oluyor. Onlardan olabilir, teltik olabilir, renkli bir iplik olabilir arkadaşlar. Ve şu şekilde bakın. Orta kalınlıktan benimki bir tık daha kalın bir ip. Kağıt ip çile olarak alıyorum ve sarıyorum. Şimdi bunu küçük bir parça ayırdım. Çünkü taban kullanırken içinde iplik yürütmek için bir parça ayırdım. Şimdi arkadaşlar bu çilelerde de çıkan ipleri şöyle bir püf noktası vereyim. Normalde bu çile olarak aldığımız iplerin içlerinden kalınlık, incelik olarak farklı yapıda ipler çıkıyor. Mesela sararken bakıyorsunuz ki burası daha kalın ve bu biraz daha gidiyor yani. İpi sarıyorsunuz kalını sonra inceliyor. Bunları aynı çilede kesinlikle aynı yumak haline getirmeyin. Bunları ayırın. Kalınlık derecelerine göre aynı projede kullanın. Yani bir ince bir kalın olmasın. Ben de bunları ayırıyorum. Aynı kalınlıkta olanları aynı projede kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tombul bir taban istiyorum ama oval bir taban olacak. Şimdi ben bunu nasıl hesaplıyorum? Normalde tabanımın mesela bitmiş halini şöyle mezuru aldım. 23 santim 24 santim kadar bir taban istiyorum. Bakın şöyle şu kadar. Yani maksimum 24 santim diyeyim. Yani şu anda benim için pek hani santim 1 santim 2 santim oynamış önemli değil. Sadece çantanın formunu kafamda oluşturdum. Ona göre bir taban yapmak istiyorum. Dediğim gibi mezurumu önüme aldım. Şimdi ipin kalınlık ve incelik derecesine göre zincir olayı değiştiği için santimle yani göstererek anlatıyorum ki daha anlaşılır olsun. Çünkü ben de santimle ölçeceğim. Hani kendi kafama göre 1 santim belirledim. Dedim ki çantamın tabanı bitmiş hali bakın şöyle şu şekilde 23 santim benim için yeterli bir taban. Şimdi bunu oluşturmak için dediğim gibi daha tombul bir oval taban istediğim için zincirini kısa çekeceğim. Etrafta döndüğümüz arttırma sayılarını yani şu şekilde genişliği olacak. Bunu döndüğümüz sık iğne turlarını arttıracağım. Daha kenarı tombul bir taban olması için yani kenarlarının ortada ilk çektiğimiz zincir kısa olacak ki kenarları arttıkça tabanımızın boyu artsın ama uzamadan tombul bir boya gelsin. Yani böyle bu şekilde ince bir taban istemediğim için. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi 5 sıra 5 santim buradan arttırsam diye düşündüm. 5 santimde şimdi buradan arttırsam diye düşündüm. Şimdi 10 santim şöyle bakın 23 santimden 10 santim çıkarırsak 13 santim eder. Yani şöyle küçük 13 santimlik bir zincir çekmek benim işimi görecek arkadaşlar. Şimdi zincirimi çekerek başlıyorum. Şimdi dediğim gibi ipliğin kalınlık derecesine göre zincir sayısı değişir. Ama ben yine de söyleyeceğim. Şimdi bir kilit zinciri yapıyoruz. Bunu saymayacağız. Bu kilit zincirimiz. Bundan sonra ilk sıra zincirimizi yaptığımız ayardan bir tık bol yaparsanız başlangıcınız daha kolay olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 adet çektim arkadaşlar. Şimdi bir ölçeceğim. Şimdi şuradan sıfır noktasından kilit zincirimi onu saymıyorum. Şöyle koyuyorum. Bakın şu şekilde koyuyorum. Tam 13 santim yani hatta bir tane daha çekelim. Şimdi arkadaşlar bakın
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şimdi ben de tekrar ölçelim. Şimdi 21. Bir tane de dönüş zinciri çekiyorum. 22 adet zincir çekmiş olacağım arkadaşlar. 22 adet zincirimi çektim. Dediğim gibi ben de bunu ilk kez yapıyorum bu boyda. O yüzden biraz duraksayarak anlatırsam kusura bakmayın. Şimdi 22 adet zincirimi çektim arkadaşlar. Metreyle şu an işim kalmadı. Şimdi taban yapacağım. Tabanım için dediğim gibi ip yürüterek yapıyoruz. İpimi bakın bu şekilde şöyle yapacağım. Zincirimi şuradan geçireceğim. Şöyle buradan bunu bir sabitleyeceğim. İpimi yani buraya sıkıştırmış bulundum. Şimdi arkadaşlar ipimi buraya koyduktan sonra ilk sıra gelen bakın şuraya şöyle yakınlaştırmaya çalışayım. Zincirin içine batıyoruz ve sık iğnemi yapıyorum. Sonra bunu buradan kesebiliriz. Artık bu sorun değil. Zaten dönerken o kaybolacak. Bir yandaki zincirin içine batıp ikinci sık iğnemi yapıyorum. Artık bütün zincirlerin içine batarak bu sıradaki sık iğnelerimi tamamlayacağım. Bakın. Dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre bu zincir sayıları değişir. Benim ipim bir tık kalın olduğu için bu şekilde oldu. Ama mantığını anlatmaya çalıştım. Yani ben de bu şekilde ayarlıyorum. İstediğim boy tabanı elde etmek için öyle bir kendimce bir ayar oluşturdum. O şekilde hesaplayıp aşağı yukarı zaten o santimi tutturuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim ipim biraz kalın olduğu için tek kat ip yürüttüm. Ama ipiniz ince ise çift kat yürütebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar son zincire geldi. Şöyle yaklaşayım. Son zincire geldik. Bu zaten kilit zinciri. Bunu saymıyoruz. Şimdi son zincirimizin içine batıyoruz. Buraya 3 adet sık iğne yapacağız arkadaşlar. Dönüşlerde 3 adet sık iğnemiz var. Yani ben böyle yapıyorum. 5 adet yapan da var. Ama ben 3 adet yapıyorum. Şimdi birinciyi yaptık. Bu ikinci. Bu da tabii ki buradaki ipimi de şöyle kısaltalım. Şuradaki. Bu da üçüncü bakın. Aynı en son sık iğnemin içine 1, 2, 3 adet sık iğne yaptım. 3 adet sık iğne yaptım. Bu 3 adet sık iğneden sonra bakın bu tarafına da sık iğnelerimi yapıyorum. Ve karşı tarafa tekrar şu dönüşlerdeki 3 adet olan sık iğneleri yapacağız. Arkadaşlar eğer hızlı geliyorsa video size, videoyu yavaş ayarlardan yavaş alıp o şekilde de yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde
karşıya kadar geçelim. Herkesin bir oval tavan yapma tekniği var arkadaşlar. YouTube'da da bakarsanız çeşit çeşit teknikler var. Herkes kendine göre yapıyor. Yani bence bütün örgü öğrenen arkadaşlar da herkes yaptığı işi kendi yöntemine uyarlayarak yapıyor. Ben de kendimce yöntemler buldum. Bunları kendim bu şekilde yapıp uyguluyorum. Sizlerle de bunları paylaşıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, burada son sık iğneye geldik. Burası. Şimdi buraya bakın battık. Buraya da 3 adet sık iğne yapacağız. Şimdi birinciyi yaptık. Bakın. İkinciyi yapıyoruz. Ben şu şekilde üçüncüyü de şu en son bakın. Şurada, hatta şurayı keseyim. Görüşümüzü engellemesin. Bakın burada ilk başta yaptığımız sık iğne var. Bunun üzerine doğru yapıyorum ve bunu altta bırakıyorum. Bu şekilde bakın. Üçüncüyü de yaptıktan sonra yandaki bakın sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve karşıya kadar geliyoruz arkadaşlar. Sonra dönüşleri anlatacağım. Evet arkadaşlar, bakın burada sıra sonuna geldim. Şimdi bu işaretleyicilerimizi kullanacağız. Bakın. Şimdi burada 1, 2, 3 adet dönüşte arttırım yapmıştık. Şimdi ilk bu arttırımın bakın birincisinin tepesine batıp buraya 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yani çift. Aynı noktaya bir. Şimdi birinciyi yapınca bu sık iğnemi buraya ilmek belirleyicimi buraya taktım. Yani bilen arkadaşlarım zaten belki takmıyordur da, hiç bilmeyen arkadaşlar için, hani yerimi karıştırıyorum diyenler için ben takarak göstermek istedim belirleyiciyi. Şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buna çift diyoruz arkadaşlar. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bunun adı çift oluyor. Şimdi yandaki bakın sık iğnenin, onun da tepesine batıp oraya da 2 tane yapıyoruz. Bu köşe dönüşleri ilk seferde biraz zorlayıcı olabilir. Şimdi buraya da 2 tane sık iğne yapıyoruz aynı noktaya. Şimdi yanındakine geçiyoruz. Buraya da 2 tane. Şimdi yani toplamda 3 adet olan sık iğnemiz burada 6'ya çıktı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi diğerlerinin tepelerine bir kez batıyoruz. Karşıda bakın bu ilk arttırma yerimiz var. Orayı da tekrar bir ilmek belirleyici takacağız. Onu da göstereceğim. O karşıya kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu arada el ütüsü çok önemli arkadaşlar kağıt ipte. Kağıt ip yaparken mutlaka her sıra dönüşlerinde ben sürekli elimle örgümü düzeltirim. Bunu da yapmayı tavsiye ediyorum size. Bu gerçekten kağıt ip için özellikle, diğer ipleri pek yani bir bilgim yok ama kağıt ip için bu çok önemli. Çünkü normal ip gibi değil bu. Nasıl bırakırsanız o şekil kalıyor. Bakın mesela yaptım ve arada şöyle elimle düzeltiyorum. Yani işlerken arada bunu el ütüsü diyoruz buna. Bu işlemi tekrar edin. Evet bakın şimdi 1, 2, 3 köşe dönüşlerimizi arttırımlara geldik. Şimdi arkadaşlar bu ilk burada görüyorsunuz gelen arttırım noktasına aynı noktaya 2 tane sık iğne yani çift yapıyoruz. İlkini yapıyoruz. Şimdi
buraya ilkini yapıyoruz. Şimdi buraya da ilmek belirleyicimi takıyorum. Dediğim gibi eğer ilmek belirleyiciniz yoksa tel toka, renkli bir ip koyabilirsiniz araya. Normal metal kancalar oluyor, onlardan olabilir. Tekrar bir tane daha batıyorum. Çiftimi yapıyorum. Yandakine geliyorum. Gene aynı şekilde aynı noktaya 2 adet sık iğne yapıyorum. Çift ve yandaki bakın. Buraya da batıyorum. Buraya da bir adet çift. Ve tabii ki düzeltiyoruz. Şimdi artık bütün sık iğneleri şurada belirleyicimizin olduğu yere kadar geliyoruz. Tek alarak devam ediyoruz. Burada tekrar elimle düzeltiyorum. Belirleyicimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi bunu buradan çıkarıyoruz. Şimdi bir çift bir tek yapacağız. Önce arkadaşlar bakın. İsterseniz bütün çiftleri çiftlerin üzerine getirebilirsiniz. Bu şekilde de yapan var. Yani çiftler 3 çiftimiz var. Bakın burada 1, 2, 3. Çiftlerin üstüne çift gelerek bunu tamamlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi, yani o böyle köşeli görüntüyü sevmediğim için ben ilmeklerimi kaydırarak yapıyorum. Şimdi ilk sırada bakın bunu buradan çıkardık. İsterseniz buraya çift yapabilirsiniz. Şimdi ilk sırada ben bakın bu çiftimin üstüne çift yapacağım. Bir dahaki sırada ilmeğimi kaydıracağım. Şimdi buradan bu çiftimin üstüne ilk çiftimi yapıyorum ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum ilkine. Dediğim gibi bu tamamen de size kalmış bir durum. Ben genellikle böyle yapıyorum. Şimdi ilk çiftimin ortasına çiftimi yaptım. Çiftten sonra şuradan gelen boşluğa bir tek yapıyorum. Bakın ve tekrar çiftimin üstüne geldim. Buraya da bir çift yapıyorum. Yani aynı noktaya 2 adet sık iğne. Ve yandaki şuradaki boşluğa bir adet sık iğne. Ve yandaki çiftimizin üstüne tekrar çift, yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Çift, tek, çift, tek, çift. Bizim ana çiftimiz, yani hiçbir zaman değişmeyecek olan çift sayımız 3'tür arkadaşlar. Aralardaki tekler artarak tabanımız artmış oluyor. Yani şimdi bundan sonraki sırada da bir çift 2 tek. Yani tekler artıyor. Çiftlerimiz her zaman 3 tane olacak. Burada, burada ve burada. Şimdi çiftim yaptıktan sonra geri kalan sık iğneleri buradaki ilmek belirleyicinin oraya gelene kadar her birinin üzerine bir tane sık iğne yaparak buraya kadar geliyoruz. Evet, karşıya kadar geldim. Şimdi öyle şekilde, dediğim gibi her zaman el ütüsü önemli ve düzeltiyorum. Şimdi şu ilmek belirleyicim, bakın buradaki de ilk çiftimizin yanına geldik arkadaşlar. Şuraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu sırayı dediğim gibi çiftlerin üstlerine çift yapacağım. Sonra bir diğer sırada kaydırma işlemi yapacağım. Şimdi bakın burada da 1, 2, 3 adet çiftimiz var. Bakın 1, 2, 3. Şimdi ilk çiftimizin üstüne batıyoruz. 1, 2 adet sık iğne yapıyoruz. Bunu buraya ilk yaptığımız, bakın şöyle sık iğnenin şuraya tutturalım gene. Şimdi ilk yanına gelen boşluğa bir tane sık iğne. Şuradaki çifti ortasına batıyoruz. 2 tane sık iğne, yani çift. Yanında gelen boşluğa batıyoruz. 1 adet sık iğne. Yanda bakın çiftimizin üzerindeyiz. Buraya batıp 1 adet çift. Dediğim gibi siz her sırada isterseniz bu çiftlerin üzerlerine batarak çiftlerinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde yapanlar da var. Şimdi artık diğerlerinin üzerine normal sık iğnelerimi yaparak karşıya kadar geçeceğim. Şimdi bu arada da arada böyle güzel haberler alıyorum. Beni evlerinde böyle arkadaş grupları, kız arkadaşlar toplanıp videolarımı açıp örgü örüyormuşlar. Bunları da duyuyorum. Çok da mutlu oluyorum. Hepinize bol bol selam gönderiyorum.
Ben de vakit buldukça sizler için video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü çok sorun oluyor. Hem sizlere yardımcı olduğum için hem de böyle bir sürü tanıdık tanımadık insanlara ilham olmak çok güzel bir şey. Bu da ayrı gurur verici bir durum benim için. Yani tanımasak da herkesin aşağı yukarı örgü sevenlerin evinde olmuş oluyorum. Şimdi arkadaşlar bakın sıramızın sonuna kadar da geldik. Şimdi burada her zaman dediğim gibi elips yapmayı unutmayalım. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar geldik. Burada şimdi şu belirleyiciyi şöyle bir çıkaralım. Şöyle azıcık yukarı kaldırayım kamerayı. Şimdi arkadaşlar bakın ilmek belirleyicim şuradaydı. Yani çiftin hemen ilk yaptığımız çift. Şimdi isterseniz çiftin üzerine tekrar çift yapıp buradaki tekleri arttırabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben çiftlerin üstüne çift yapınca böyle köşeli bir görüntü oluyor. Onu sevmediğim için kaydırıyorum. Şimdi buradaki sırada bir çift iki tek yapacağız arkadaşlar. Bir çift iki tek. Yani iki tek bir çift. Şimdi ben bakın çiftimi ortasından değil şuradan batıyorum ve ilk çiftimi yapıyorum. 1 2 dediğim gibi şimdi bu belirleyicimi de buraya takıyorum. Bakın ilk yaptığım çiftimin üzerine sık iğnemin. Şimdi iki tane tek yapacağız arkadaşlar. 1 2 bu şekilde. Şimdi bir çift yapacağız. Bakın çiftimiz burada. Alttaki çiftimiz burada kalmış oluyor. Yani üstüne üst üste gelmemiş oldu. Şimdi çiftimizi yani aynı noktaya 2 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi tekrar bir adet sık iğne, yanına bir adet daha, yani 2 tane tek. Şimdi buraya da çiftimizi yapıyoruz. Bakın. Şimdi artık buradan sonra şu ilmek belirleyicimin oraya kadar her sık iğnenin üzerine bir adet sık iğne yapacağım. Ve bakın şöyle düzeltiyorum her zamanki gibi. Şöyle elimle. Burada da aynı şekilde bakın arkadaşlar, burada yaptığımız gibi çiftimi bir çift iki tek, bir çift iki tek, bir çift iki tek, yani 3 adet çiftimiz, aradaki teklerimiz 2'ye çıkıyor. Burada yaptığımız işlemi de burada yapıyoruz. Ve tekrar buradaki ilmek belirleyicinin olduğu yere gelip bir üst sıradaki arttırmaya geçeceğiz. Evet bakın burada da aynı şekilde şöyle yaklaştırayım. Bir çift iki tek, bir çift iki tek, bir çift. Aynı şekilde burada arttırımlarımı yaptım. Karşıya kadar geldim. Bakın işaretleyicimin olduğu yere kadar. Şimdi bir çift 3 tek yapacağız. Bir çift 3 tek yaparken de dediğim gibi ben çiftleri üst üste gelmesini istemediğim için bakın ilk çiftim burada. Tekrar bunu kaydıracağım. Bu sefer öne alacağım çiftimi. Şimdi buradan işaretleyicimi çıkardım. Şöyle yaklaştırayım. Bakın çiftim burada. Bakın ondan önceki çiftim de buradaydı. Bunu bir geriden yaptım. Şimdi bu çiftimi bir ileriden yapacağım arkadaşlar. Onu da buraya tekrar bir adet tek, bakın bu çiftimin üstüne bir tane daha tek yapıyorum. Şimdi bu çiftin hemen bu tarafına, yani yan taraftaki sık iğneye batıp buraya ilk çiftimi yapıyorum. 1 2 çiftimi yapınca, yani yeri belli olsun diye tekrar ilk yaptığımız sık iğneye bakın, çiftin kanadına bunu tutturdum. Şimdi 3 adet tek yapıyoruz. 1 2
3. Şimdi 3 adet tekten sonra 1 adet çift yapacağım. Bakın burada çiftin üstüne tek geldi. Hemen yanına 1 adet çift, yani aynı noktaya 2 tane sık iğne. Evet, ikinci çiftimi de yaptım. Şimdi tekrar 3 adet tek sık iğne. 1 2 3, bakın, ve sonuncu çiftimi yapacağım. Onu da buraya batıyorum ve çift. Bakın. Son çiftim, ilk çiftim karşı karşıya gelmiş oldu. Şimdi aynı şekilde bütün sık iğnelerimin tepesine batıp sık iğnemi tek tek sık iğnelerimi yapıyorum. Burada ilmek beliricim olduğu yere gelince buradaki arttırmamı da gene tekrar göstereceğim. Evet, buradaki arttırım noktamı da tekrar göstereyim. Şimdi burada bakın işaretleyicinin olduğu yere geldim. Burada da dediğim gibi aynı çiftin üstüne gelmemesi için bir alttaki, bakın çift buradaydı. Bunu bir önüne yaptım. Şimdi buradaki çiftin bakın bir ilerisine yapacağım çiftimi. O yüzden tekrar buraya bir sık iğne, çiftin ortasına bir tane daha. Şimdi ilk çiftimi hemen aşağıdaki çiftin bakın ilerisine konumlandırıyorum. Birinci çiftim. Hemen çiftimin bakın şöyle ilkine şu belirleyicimi takıyorum ve 3 adet tek sık iğnemi yapıyorum. Ve üçüncüsü. Ve ikinci çiftimi yapıyorum. Şöyle ikinci çiftimi de yaptım. Şimdi 3 adet tek sık iğnemi yapacağım. 1 2 3 ve son çiftimi yapıyorum. 1 ve 2. Bakın. Ve tabii ki şöyle elimizde sık sık el ütümüzü yapıyoruz. Son çiftimi de yaptım arkadaşlar. Bakın baştaki sık iğnem çiftim burada. Diğeri de burada. Şimdi karşıya kadar, yani ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar sık iğnelerimi tek tek yapıyorum. Ve burada da artık bir çift 4 tek olarak yapacağız. Buraya tekrar dediğim gibi kaydırma işlemi yapacağız. Buraya kadar geleyim. Devam edelim. Evet. Şimdi diğer arttırma sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimizin olduğu yere geldik. Çıkarıyoruz. Şimdi bakın çiftimiz buradaydı. Şimdi alttaki çiftimiz burada. Bu bir önünde. Şimdi ne yapıyorum? Çiftimin tam ortasına yapacağım bu sefer çiftimi. Dediğim gibi bir ileri bir geri şeklinde hareket ettiriyorum. Şimdi tekrar bakın buradaki çiftimin ortasına batıyorum ve ilk çiftimi yapıyorum. Şimdi 4 adet tekle ikinciyi yaptık. Üçüncüyü ve dördüncüyü. Ve tekrar çift yapıyorum. Ve tekrar 4 adet tek yapıyorum. Şöyle göstereyim. Ve sonuncu çiftimi de yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şuraya işaretleyicimi takmayı unutmuşum. Onu da hemen buradan, şuradaki bakın zaten ilk çiftim görünüyor. Onun ilk sık
sık iğnesine yerleştiriyorum. Şimdi bunu da arkadaşlar buraya kadar tek geliyoruz. Tekrar burada aynı, bakın burada çiftin üstüne yapıyoruz bu sefer. Bir çift 4 tek, bir çift 4 tek olacak şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Tekrar ilmek belirleyicimizin oraya kadar geleceğiz. Burada da bir çift 5 tek olarak devam edeceğiz. Buraya kadar gelelim, devam edelim. Evet, bakın arttırmalarımı yaptım. Şimdi ilmek belirleyicimin oraya geldim. Artık bir çift 5 tek. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben de ilk kez çalıştığım için çantanın tabanının ne kadar genişleyeceğine yaptıkça karar vereceğim. Arttırmayı bittiği zaman zaten beraber yapıyoruz. Siz de zaten sayılarını vereceğim, ne kadar kaç sıra ördüğümü. Şimdi dediğim gibi bir çift 5 tek yapacağız. Şurada ilmek belirleyicimin oraya geldim. Tekrar çiftimi kaydıracağım arkadaşlar. Bakın buradaydı çiftim. Şimdi buraya bir adet çiftim buradaydı. Şimdi buraya bir adet çift yapıyorum. Geri çekmiş oluyorum çiftimi. Gördünüz mü? Çiftin hemen bir gerisinden. Şimdi 5 adet tek yapıyorum. 1 2 3 4 Kusura bakmayın, ipim dolandı. Evet. 1 2 3 4. tekimi yaptım. Şimdi 5. tekimi yapıyorum. Ve bir adet daha çift yapıyorum. Bu ikinci çiftim arkadaşlar. Şimdi tekrar 5 tek yapıyorum. 2 3 4 5 tek yaptım. Şimdi üçüncü çiftimi yapıyorum. Bakın. Şöyle biraz yukarı doğru toplanabilir. El ütümüzü yapıp düzeltiyoruz. Şimdi artık tekrar teklerin üzerine birer tek. Sonra karşıda da aynı burada yaptığımız gibi, gördüğünüz gibi şurada ilmek belirleyicinin olduğu yere, yani çiftin bir önüne ilk çiftimizi yapıp bir çift 5 tek, bir çift 5 tek yapıp bu sırayı da tamamlıyoruz. Artık burayı da tamamlıyoruz. Şurada ilmek belirleyicimi takmayı unutmuşum. Zaten dediğim gibi çiftlerden yeri belli arkadaşlar aslında. İlk çiftimi tekrar takalım. Buraya geliyoruz ve burada da bir çift 6 tek yapacağız. Buraları tamamlayıp gelelim. Evet, arttırımlarımı bitirdim. Şimdi tekrar arttırım noktasına geldik arkadaşlar. Burada artık bir çift 6 tek sırasına geldik. Burada da yine her zaman olduğu gibi çiftimi kaydıracağım. Bakın çiftim burada gerideydi. Şimdi bu sefer bu çiftimin ön tarafına doğru alacağım onu. O yüzden buraya bir adet sık iğne, tekrar bir adet sık iğne de buraya. Şuraya bakın. Çiftin alttaki, yani en son yaptığım çiftin bir de ön sırasına yapacağım çiftimi. Çift yapıyorum. Ve 6 adet tek. 1 2 3 4 ne oldu, sıkıştı. Şurası 4. Bakın 1 2 3 4 5 6. tek sık iğnem. Şimdi çiftimi yapacağım. 1 2 tekrar 6 adet tek. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın. Tekrar bir çiftimi yapacağım. Şimdi
Tekrar şuraya ilmek belirleyicimi koymayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Zaten dediğim gibi ilk yaptığımız çifti baz alıyoruz. Yani bunu yukarı çıktıkça zaten alışırsınız. Karıştırmazsınız. Şimdi buraya tekrar bunu takayım. Şimdi bak şöyle elimle düzeltiyorum ve korkmayın, tabanınız böyle içe kıvrılırsa da sıkıntı yok. Çünkü ütü yapacağız taban bittikten sonra. Ütü yapınca zaten dümdüz olacaktır. Ama siz gene de bakın bu şekilde biraz şöyle elimle form vererek düzeltiyorum. Şimdi burada da aynı şekilde düz sık iğnelerimizi yapıyoruz tek olarak her birinin üstüne. Buraya da geldiğimizde bakın burada gördüğünüz gibi çiftim burada ve bu çiftin önünden başlayacağım. Tekrar bir çift 6 tek, bir çift 6 tek, bir çift 6 tek olarak dediğim gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp buradaki yeni artırım noktasına geleceğiz. Evet arkadaşlar, artırımlarımı bir çift 6 tek olana kadar yaptım burada. Şimdi şöyle bir ölçelim bakalım, istediğimiz uzunluğa yaklaşmış mıyız ya da varmış mıyız bir bakalım. Şöyle sıfır noktasından bakıyorum. Bakın. Şöyle çevireyim. 23 santim olmuş. İstediğim boya gelmiş zaten arkadaşlar. 23 santim, 24 santim benim için yeterli olan ölçü bu. Şimdi arkadaşlar bakın. Tabanımı yaptım. Burada şimdi üstüne pirinç model çalışacağım için şöyle kenarlarında çantamın potluk yapsın istemiyorum. O yüzden sadece bu sıra, son sırada şu şekilde bir şey yapmaya karar verdim. Onu da dediğim gibi tamamen ben de ilk kez bu model ve böyle kalın bir oval taban çalışıyorum. Yüksekliği olarak bu boyda. Şimdi bu şekilde. Şimdi normalde burada 1, 2, 3 tane çiftimiz var biliyorsunuz. Şimdi ben bu çiftleri 5'e çıkaracağım. Sadece bu sıraya özel ki şu dönüşlerde bir potluk olmasın çantamızda. Burada bir ekstradan bir artış yapmak için. Şimdi bakın burada ilk çiftimizin olduğu yere geldik. İlmek belirleyicimi çıkardım. Şimdi buraya bir tane çiftimi yapıyorum. 1, 2. Şimdi zaten burada 6 tane tekim vardı en son. 3 tekten sonra bir çift daha yapacağım. 1, 2, üçüncü tekimi yaptım. Şimdi buraya bir çift yapıyorum. Bunu tamamen şu an yani düşündüm ve bu şekilde olursa benim için daha iyi olur diye öyle düşündüm, öyle yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk kez yapıyorum ben de. Şimdi 3 tek yapıyorum tekrar. 1, 2, 3 ve bir tane daha çift yapıyorum. Bu üçüncü çiftim oldu. Şimdi tekrar 3 adet tek yapacağım. 1, 2 ve 3. Şöyle yaklaştırayım. 3 adet tekten sonra bir adet çift yapıyorum. 1, ve ikinci sık iğnemi de yapıp bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve bir tane daha çift yapacağım. Bununla tekrar 3 adet sık iğneden sonra ikinciyi ve üçüncüyü yapıyorum. Ve sonuncu çiftimi de koyuyorum. Yani bu son sıraya özel sadece arkadaşlar. Bunu da yani şöyle örneğim kasmasın, köşe dönüşlerinde bir kasma olmasın diye böyle bir şey düşündüm ve böyle uygulayacağım. Ben de sonucu sizlerle birlikte göreceğim arkadaşlar. Yani nasıl bir sonuç veriyor. Tamamen doğaçlama gidiyorum. Şimdi tekrar geri kalan sık iğnelerimi birer kez batıyorum. Ve burada tekrar gelip aynı işlemi yapacağız. Evet bakın buradaki arttırım noktasına geldik. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta da yapacağız ve artık taban büyütme kısmımız bitmiş olacak arkadaşlar ve ütü kısmına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi buradaki artırım noktasına da aynı şekilde bakın şuradan şimdi ilk çiftimizi yapıyoruz. Şimdi 3 adet bakın altta en son 6 tane tek vardı ya, onun burada bu işte yaptığımız gibi
İkiye bölüyorum onu. Ortalama güzel düşsün diye. 2. 3 adet tekten sonra 1 adet çift. Şu şekilde buraya batıyoruz. Bakın. Şimdi tekrar 3 adet tek. Şimdi bir tane çift. Şimdi tekrar 3 adet tek. 2 3 adet tek yaptık. Şimdi bir tane çift. Şimdi tekrar 3 adet tek ve son çiftimizi yapacağız. Son çiftimi de yaptım. Bakın. Şöyle oldukça tombul oval bir tavanım oldu. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle elimle düzelteceğim. Tabii ütü yapınca zaten bu dümdüz olacak, göreceksiniz. Şimdi benim için arkadaşlar bakın ölçümü de şu şekilde tekrar ölçüyorum. Tabii ütülenince bu biraz daha açılacağı için yarım santim daha uzar arkadaşlar. Bakın 23,5-24 santime yakın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi tabanımın örüm işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi burada tabanın eşit olduğunu nereden anlarız? Öncelikle şunu göstereyim. Bakın burası tabanımızın bizim orta çizgimiz. Şurası ve buradan başlamıştık. Bakın gene burada durduk. Şimdi buradan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra taban yukarı doğru. Bakın şimdi buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra. Bakın buralardan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bütün sayılarımız eşit. Şimdi arkadaşlar burada bakın. Burada şu alttaki ipimi keseceğim. Artık yani bununla bir işimiz yok. Şimdi bunu buradan kesiyorum arkadaşlar. Şimdi artık tabanımızı ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra üst model kısmına geçeceğim. Önce tabanımı ütüleyip gelelim. Evet arkadaşlar, bakın tabanımı ütüledim. Çok güzel bir oval ama tombul bir tavanım oldu. Tam istediğim, yani hayalim ettiğim gibi bir tavana ulaştım. Dediğim gibi tekrar ölçelim bunu. Ütülemeden önce ölçmüştüm ama tekrar bir ölçelim. Bakın 23,5-24 santim kadar olmuş. Yani dediğim gibi planladığım ölçüde bir tabanı elde ettim arkadaşlar. Bir de şöyle yüksekliğini ölçelim. Bakın 13,5 santim de şöyle diyeyim yüksekliği var. Dediğim gibi genelde ince uzun oluyor. Bu sefer bunu biraz daha tombul ama oval bir taban elde etmek istemiştim. Şimdi bakın burada zaten başlangıç noktasına durmuştuk. Şimdi çantamın üst model kısmına geçeceğim. Yalnız bundan önce şöyle 2 sıra kadar bir sık iğne örmek istiyorum arkadaşlar. 2 sıra sık iğneden sonra pirinç örneğine geçeceğim. Şimdi bütün bu sık iğnelerimin üzerine sık iğnelerimi yapıyorum. Dediğim gibi yuvarlak tabanlı torba çanta çalıştım. Sayfamda da var ama hiç tabanı hazır taban oluyordu genelde ve yuvarlak taban, onun üzerine çalışıyordum. Bu sefer tabanı kendim yapmak istedim ve oval taban olsun diye planladım. Bunun doğrultusunda örneğimi kurdum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi 2 sıra, eğer ipiniz inceyse 3 sırada yapabilirsiniz. Ben şimdi 2 sırayı yapacağım. Duruma göre belki bir sıra daha ekleyebilirim ya da eklemem. Zaten onu bitirince 2 sırayı yaptıktan sonra onu belirteceğim size. Şimdi buraya kadar geliyoruz ve şurası zaten bizim, buraya tekrar bir ilmek belici takayım ben. Şimdi ben karıştırmıyorum ama bazen unutuyorum arkadaşlar, hani bilmeyenler için video çekerken gözümden kaçıyor. Ben şuraya tekrar hani bunu buraya koyuyorum. Karıştırırsanız siz de koyun. Ben sırf hani bilgi amaçlı koydum bunu buraya. Şimdi 2 sıra sık iğne dönüp geliyorum.
Evet arkadaşlar, bakın buraya 2 sıra sık iğne işlemini tamamladım. Şimdi burada ilmek belirleyicim burada tamamen arkadaşlar, artık buradan sonra zaten spiral halde öldüğümüz için buna gerek yok, ama şöyle alt tarafa takayım, hani başlangıç noktasını unuturum diyen arkadaşlar, şöyle ben buraya takayım dedim. Buradan kontrol edebilirsiniz ama gerek yok, sadece bitiş noktasında bu bize gerekli olacak. Şimdi bakın, şimdi pirinç modeli kuracağız arkadaşlar. Bunun için de şimdi son sık iğnemi, şuradaki sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi şöyle elimle düzeltiyorum. Tabi her zaman dediğim gibi el ütüsü önemli. Bakın, tabandan sonra 2 sıra sık iğne yaptım. Benim için yeterli geldi. Şimdi arkadaşlar, pirinç örneğinde önce bakın tığımızda başlangıcımızı şu şekilde yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Son yaptığımız sık iğnenin bakın şöyle kanadının içinden batıyoruz ve önde gelen sık iğnenin de içine batıyoruz. Şöyle tığımızda 3 tane, 1 2 3 tane ilmek oluşuyor. Bunun üçünü aynı anda çıkartıyoruz. En son bakın şuradaki ilmeğin içinden bakın şöyle ortasından doğru geçiriyoruz. Önde gelen sık iğnenin tepesine batıyoruz, çıkarıyoruz. 3 adet ilmeğimiz oluyor tığımızda. Üçünü tek seferde. Tekrar bakın şu en son yaptığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Öndeki sık iğnenin tepesinden batıp üçünü tek seferde çıkarıyoruz. Bu örnek çok zevkli gider arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay ve şık bir görüntüsü var. Bu şekilde bakın buradan geçiriyoruz tığımızı. Önde gelen sık iğnenin tepesine batıyoruz ve üçünü tek seferde çekiyoruz. En son ilmeği alıyoruz tığımızla. Bakın şu şekilde içinden geçiriyoruz. Öndeki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Çıkarıyoruz ilmeğimizi ve üçünü tek seferde. En son ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. Sonra sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimizi çıkarıyoruz ve üçünü aynı anda. İşlemimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Oldukça zevkli ve çok şık duran bir model. Şöyle. En son ilmeğimizin içine tığımızı bakın şu şekilde batırıyoruz. Sonra öndeki sık iğnenin içinden batıp ilmeğimizi çekiyoruz ve üçünü tek seferde hafif de uzatıyoruz. Şimdi artık işlemimiz bu şekilde devam ediyor. Başka hiçbir değişiklik yok. Çantamızın boyu istediğimiz boya gelene kadar bakın oluşmaya başladı bile. Tekrar ediyoruz bu işlemi. Tabi ara ara ben yine göstereceğim. Şimdi bütün sık iğnelere bu yöntemi uyguluyoruz. En son ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Bakın arkaya değil, şöyle içinden geçiriyoruz. Yani ilmeğimizin ipimizin çıktığı noktaya doğru. Sonra öndeki bakın sık iğnenin tepesine batıyoruz. Normal sık iğne yapar gibi ilmeğimizi çıkarıyoruz. Sonra üçünü tek seferde. Dediğim gibi bu model çantayı da ilk kez çalışıyorum. Yani böyle oval taban üstüne hiç bundan yapmamıştım. Beraber yapacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak. Bakın.
Buradan batıyoruz. Öndeki sık iğnenin içinden ilmek çıkarıp üçünü aynı anda, en sondaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmeğimizi çıkarıp üçünü aynı anda. Şu şekilde bakın. Yandaki sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Ve üçünü aynı anda çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar artık bütün döne döne spiral halde buradan devam edeceğiz. Ben yine burada birleşim noktasını göstereceğim. Çünkü hiçbir değişiklik de yok. Ayrıca böyle devam edeceğiz. İstediğimiz yüksekliğe gelene kadar bu şekilde çıkabilirsiniz. İçine keçe koymak isterseniz tabanına bu bölümde koyabilirsiniz. Çünkü yukarı çıktıkça zorlanabilirsiniz. Şimdi ben biraz öreyim. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktasına geldik. Bakın arkadaşlar. Burada zaten artık batacağımız yerler belirgin. Bakın buralar. Şöyle yan tutunca daha çok belli oluyor. Bakın şöyle buralara batacağız. Yine aynı şekilde son ilmeğin içinden geçiriyoruz tığımızı ve şuradaki boşluğa batırıyoruz. İpimizi çekip çıkarıyoruz. En son ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bakın. Buradaki boşluktan karşıya doğru çekip çıkartıyoruz. Son ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Şuradaki bakın boşluktan arka tarafa doğru çekip çıkarıyoruz. Tığımızı geçiriyoruz. Boşluktan çekip çıkarıyoruz. Bakın görüntümüz zaten oluşmaya başladı. Bütün bu aradaki boşluklara, şuradan zaten görülüyor bu şekilde, karşı taraftan çıkacak. Batıp örgümüzü, modelini oturtuyoruz. Şimdi zaten yukarı doğru yaptıkça bu yukarı doğru kendini toplayacak örgü arkadaşlar. İlk bir iki sırada toplamazsa panik yapmayın. Örgüyü bakın yukarı yükselttikçe şöyle yan çevireyim. Bakın. Ve tabii ki elimizde de her zaman şu şekilde düzeltiyoruz. Örgümüz dönerek aynı gösterdiğim, bakın şöyle zaten yandan görünüyor batacağımız noktalar. Bu noktalara batarak örgümüzü ilerleteceğiz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu yöntemi tekrarlayarak çantamızı oluşturacağız. Ben de öreceğim. Arada yükseldikçe de sizinle paylaşacağım. Bakın. Bakın. Şimdi son bir kez daha göstereyim. Ve örmeye devam edeceğim ben. Bunu örüp biraz yükselttikten sonra tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Ben burada şu an 21 sıra ördüm ama tahminimce 3-4 sıra daha örüp bitireceğim. Ama dediğim gibi tam bitirmeden de size arada göstermek istedim. Tekrar bakın. Şu şekilde örneğimize tekrar bir göstereyim. En son çıktığımız ilmeğin bakın içinden geçiriyoruz. Kanadından, ön kanadından ve yanda zaten boşluğumuz görünüyor. Buradaki boşluktan batıyoruz. Ve üçünü tek seferde çıkarıyoruz arkadaşlar. Zaten çoğumuz bu modeli biliyordur ama yeni başlayan arkadaşlar için tekrar göstermek istedim. Bu şekilde dediğim gibi 3-4 sıra daha yapacağım. Ve çantamın artık yükseklik kısmını bitirmiş olacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle yatırayım. Boyutu 21 sıra pirinç örneğinden ördüm. Dediğim gibi 3-4 sıra daha yapıp bitireceğim arkadaşlar. 3-4 sırayı örüp tekrar geleceğim ve son ağız kısmını yapacağız ve çantamızın örüm işlemi bitmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örüm işlemini bitirdim. Burada toplamda 21 adet pirinç modelim vardı. En son saydığımızda 3 sıra daha ekledim ve 24 adet pirinç örneğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar şurada başlangıç noktamızı işaretlemiştik. Şimdi bu son sırada artık bir sıra normal sık iğne gideceğiz. Yalnız buradan başlamayacağım bunu çünkü çantamın yan kısımlarına sap takacağım için
burada geçiş belli olmasın diye yan kısmından başlayacağım sık iğneye. Bakın şu şekilde, yani askı taktığımız yere denk gelmesini istiyorum. Şimdi buradan başlarsak burada bir görüntü değişikliğine yol açabilir. O yüzden çantamın yan kenar orta kısmından doğru başlayacağım. Buradan şimdi bir sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Sonra da bu sık iğneyi tamamladıktan sonra bir sırada ip kaydırma yöntemiyle ağız kısmını kapatıp çantamızın örüm kısmı zaten bitmiş olacak. Şimdi bu şekilde bakın sık iğnelerimizi yapıyoruz. Normal sık iğne. Bu sırayı, sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Bu sıra bu şekilde sık iğne olarak devam ediyor. Bütün ilmeklerimize batıp sık iğnelerimizi yapıp tekrar burada, yani sık iğnemiz başladığım noktaya gelince iplik kaydırma yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar yapıp geliyorum. Evet, bütün bakın ilmeklerimin başlandığım yere kadar sık iğne ile doldurdum arkadaşlar. Şimdi ilmek kaydırma işlemi yapacağız. Burada da çantamızın bakın ağız kısmı daha düzgün bir görüntü olsun ve esneme yapmasın diye. Şimdi arkadaşlar şöyle elimle düzeltiyorum. Çünkü elinizle düzeltin. Bu ilmek kaydırma işleminden sonra çantanızın ağzı oynamayacak, esnemeyecek arkadaşlar. O yüzden bu işlemi yapmadan önce mutlaka elinizle bir düzeltme yapın. Şimdi bu şekilde ilmek kaydırma, bakın sık iğnemizin şöyle içinden geçiyoruz. Arkadan ipimizi alıyoruz ve tığımızdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Batıyoruz. İpimizi alıyoruz ve tığımızdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Çıkartıp tığımızdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde batıyoruz. İpimizi alıp çıkarıyoruz ve tığımızın içinden geçiriyoruz. Batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Tığımızın içinden geçiriyoruz. Bunu bütün kenarımıza uyguluyoruz arkadaşlar. Buraya gelene kadar, yani başladığımız yere gelene kadar yapıyoruz. Sonra ipimizi keseceğiz. Çantamızın örüm işlemi bitmiş olacak arkadaşlar. Ördükten sonra da, yani işlemimizi bitirdikten sonra muhakkak ütüleyelim. Çünkü bu örgü gerçekten çok tok bir örgü. Yani ütü istemeyebilir ama ben ütüleyeceğim. İsterseniz ütülemeyebilirsiniz. Ben her çantamı ütülemiyorum. Hani gerek görürsem ütü yapıyorum ama bunu da ütülemek istiyorum. Zaten biliyorsunuz tabanı yaptıktan sonra mutlaka tabanımızı mutlaka ütülüyoruz. Yani orada hani ütüleyip ütülememe gibi bir seçenek yapmıyorum ben. Mutlaka tabanımı ütülüyorum. Daha düzgün bir görüntü oluyor. Şimdi bütün sıraları, sık iğnelerin sırasını bu şekilde geçip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Burada bakın birleştireceğim şimdi. Şurada arkadaşlar bakın. Şimdi en sonuncuyu da şu şekilde yapıyorum. İpimi keseceğim arkadaşlar. Şimdi burada ipimi keseceğim. Şu şekilde uzatacağım. Bakın. Ben şöyle içeri doğru ipimi alıyorum. Şöyle göstereyim. Ve ipimi aldıktan sonra şöyle tığ yardımıyla yürütüyorum arkadaşlar. Yürüttükten sonra ipimi kesiyorum. Direkt ipimi asla kesmiyorum. Şu şekilde, yani yaptığınız örneğin yönüne doğru, şöyle aşağı doğru yürütüyorum ipimi. Ondan sonra kesiyorum. İçeride bıraktığım ipleri de o şekilde yapıyorum. Yürütüyorum, ondan sonra kesiyorum. Evet, ipimi yürüttüm. Buradan kesiyorum arkadaşlar. Bunları da zaten yürütmüştüm. Bunları da temizliyorum ve ütü yapacağım arkadaşlar. Ütüden sonra isteğe bağlı olmak üzere şöyle tabanınıza keçe ya da kanvas koyabilirsiniz. Ben belki keçe koymayı düşünüyorum ama dediğim gibi koyarsam da
Size mutlaka belirteceğim tabanına keçe koydum diye. Siz de hani fikir olsun, fikir amaçlı söyleyeyim. Hani keçe, kanvas bu tip şeyler koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, çantamı ütüledim. Bakın çok da güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben tabanına keçe kesip keçe koymaya karar verdim. Siz de taban ölçüsüne bir keçeyi kesip şu şekilde bakın. Ben sonra sabitleyeceğim, size göstermek amaçlı paylaşayım. Tabanıma şöyle keçemi oturttum arkadaşlar. Sonra bunu iğne yardımıyla tekrar normal kağıt iple birleştireceğim. Yani sabitleyeceğim bunu buraya. Başka buna benzer kağıt ipinizin renginize benzer iple de yapabilirsiniz. Ama ben kağıt ipi tek kat olarak ayırıyorum 2 kattan. Ve o şekilde birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle bir aparatım var. Omuz askısı şeklinde. Şimdi bunu monte edeceğim astardan önce. Bunun için şöyle köprülerim var arkadaşlar. Bakın çantamın kenarına askıdan yani astardan önce bunu yerleştiriyorum ki astarın içinde kalsın. Şu şekilde bakın iki tarafını şöyle ortalıyorum. Şöyle bunu buraya yerleştiriyorum. İçinde böyle aparatı var. Onu da takıyoruz ki aparat çıkmasın. Sağlam bir görüntü olsun. Bu şekilde. Bakın böyle. Şimdi bunu bükeceğiz arkadaşlar. Şöyle makastan yardım alacağım. Ağzını uçlarını şöyle içeri doğru kıvırıyorum. Bakın şöyle kapatıyorum, iyice bastırıyorum. Yani bunu astarın içine kalsın, görünmesin diye bu aşamada yapıyorum. Şimdi diğer tarafına da aynı şekilde şöyle keçemizi daha düzgün yerleştirelim. Ya dediğim gibi bunu siz zaten ayarlarsınız. Ben şimdi videoda görmeniz için hızlı hızlı yapıyorum. Şimdi bunu da bakıyoruz. 3. sıraya takmışım. Yukarıdan 3. sıraya takmışım arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde yapacağım. Şöyle. Bakın şu şekilde ayarlıyorum. Bunun da arkasını kapatalım. Ve kilitleyelim. Bunları eğer yamuk olursa sonradan açıp düzeltebilirsiniz. Dediğim gibi. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi bu ağız kısmını arkadaşlar ben çıt çıt takacağım. Astarımı yaptıktan sonra şöyle ortasında bir çıt çıt olacak. Şöyle göstereyim. Burada da askımı ben şöyle şu şekilde takıyorum. Şimdi ben sıkıp göstereceğim. Ağzı da bu şekilde olacak, kapanacak ve şık bir omuz askısı taktık. Tabii ki astarı bitmiş halinde tekrar çekip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Astarını yaptıktan sonra ağız çıt çıtını taktıktan sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamın bitmiş haliyle karşınızdayım. Dediğim gibi astarını diktim. Bakın şöyle cepli bir astar. Kabaca astar dikimini sayfamda paylaştım. Hep aynı mantıkla dikiyorum arkadaşlar. Tek parçadan, yani altta tabana ayrı dikmiyorum. Bunu sayfamdan astar videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle aparatlarım var. Bunları taktım. Bakın şu şekilde. Dediğim gibi içinde alt tarafına keçe koyduk. İsterseniz şu şekilde kapatabilirsiniz. İsterseniz açık kullanabilirsiniz. Ve şimdi size ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Bitirdim. Bakın, yükseklik 21 santim tabana kadar, genişlik de 25-26 santim kadar arkadaşlar, ama içi çok geniş çünkü tabanımızın genişliği oldukça yüksek, 13 santim olduğu için dediğim gibi içi de çok geniş oldu. Bu şekilde, umarım beğenmişsinizdir.
Arkadaşlar ben de sizinle birlikte yaparken çektim ve ilk kez yapmış olduğum bir model, bir çanta. Umarım siz de beğenirsiniz, zevkle örersiniz. Kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olup yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar.